Arkadaşlar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den herkese selamlar. Bu bölümde özellikle şu sorunun cevabını aramak istiyorum. Türk lirası burada gerçekten değerli mi? Ya da Türk lirasıyla Azerbaycan'da gezilir mi? Ya da TL karşısında manat gerçekten yüksek derecede arttı. Bu piyasaya, halka, çarşı pazara nasıl yansımış? Bu soruların cevabını alacağız. Bunun için de Bakü'nün en meşhur pazarlarından biri olan Yaşıl Pazar'a geldik. Burada biraz halkın nabzını tutacağız. Market, pazar fiyatlarına bakacağız. Bakalım Türk lirası Azerbaycan karşısında değerli mi, değersiz mi? Bu sorunun cevabını arayacağız. Haydi hep birlikte girelim. Bu güzel pazarı gezmeye başlayalım. Kardeşimizsiniz. Cansınız, siz de öyle. Özbek sortu. Abla, o doğradığın nedir? Badem. Badem. Türkiye'deki kardeşlerine söylemek istediğin bir şey var mı? Ben video çekiyorum. Hamınızı sevirik. İki devlet bir millet. Tavuklar da böyle ayaklı olarak satılıyor. Var olsun Türkiye, Cansın. var olsun Azerbaycan. Cansın abi. Bakın burada da abi Can Türkiye bayrağı ve Can Azerbaycan bayrağı yan yana 100 gramı 5 manat. 5 manat. Türkiye, Azerbaycan kardeş. Sen Japonlara okşuyorsun. Evet. Bakın bizi pazarın girişinde direkt Can Azerbaycan'ın bayrağı karşılıyor. Burada meyveler karşılıyor bizi. Meyve, sebze. Şeftali var mesela. Şeftalinin kilosu ne kadardır? 7 manat. 7 manat. Evet, Türkiye'denim. İstanbul. Bilirsin İstanbul'u. Ha, niye bilmiyorum? Bilirsin. Bunlar da Şad oldum. Aha, çekeyim mi seni? Problem olur mu? Cansın. O niye çekecek? YouTube'a koyuyorum. İçerik üretiyorum ben. Şimdi geldim, bu pazarı çekeceğim. Bu pazarı göreceğim. Böyle pazar var. Türkiye'de böyle pazarlar var. Bazı yerlerde var da çok değil. Peki Türkiye'deki kardeşlerine söylemek istediğin, aktarmak istediğin bir şey var mı? Tamam. Tamamdır. Memnun oldum. Sağ ol. Eyvallah. 7 manat dostlar. Şeftalinin kilosu. 14 ile çarpın. Türkiye'deki fiyat ortalama 80-100 lira arasındaydı. 14 ile çarptığında bulursun. Mesela bak, burada yeşil elmalar var. Burada maydanozlar var. Mısırlar var. Merhabalar, nasılsınız? Azerbaycanlılar çok fazla kişniş kullanıyor. Ben daha önceki gelişimde Fatma ile çok fazla kişnişi beğenemedik. Ondan dolayı kişnişe karşı bir ön yargım oluştu benim. Merhabalar, nasılsınız? Sağ ol. Türkiye'den geldik. Buraları geziyoruz, buraları Çok tanıtıyoruz. güzel, çok iyi. Allah Çok yani. memnun oldum, şad oldum. Kardeşimizsiniz. Cansınız, siz de öyle. Bakın dostlar, halkın tepkisi bu şekilde. Çok insancıllar, çok böyle naifler. Soğanlar, sarımsaklar, kıvırcıklar. Bak ne diyor? Özbek sortu. Özbek domatesiymiş bu. Aman ben severim onları bir çiğne dallar. Bir şey üzümü diyor, 2 manat. Üzümün kilosu 2 manat dostlar. 1 manat 24 liraysa 2 manat 25 liradan hesaplayalım biz 1 manatı. 50 lira. Üzümün kilosu. Türkiye'de ne kadar mesela? Karşılaştır abi. Burada neler vardır? Her şey. Her şey vardır. Reçeller vardır değil mi? Bu reçelleri genelde siz çayın yanında kullanıyorsunuz. Bəli. Değil mi? Rəhbələr var. Evet. Kayısı reçeli var burada. Bir sürü reçeller var. Ablamız burada satıyor. Bakın burada ablamız. Abla, o doğradığın nedir? Badem. He? Badem. 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 He, badam. Siz badam diyorsunuz. Canım abim. Seviyorum hamınızı. Ya çok sağ olasın. Canımsın. Bir şey sormak istiyorum. Can. Ben daha önce de Azerbaycan'a geldim. Bir şey dikkatimi çekti. Yakşelerden geldik size can diyor. Çok sağ olasın. Can. Bir şey dikkatimi çekti. Bazı kadınlarda ve erkeklerde dişlerinde altın sarısı var. Bu nedir? Neden mesela yaparsınız? Bilmiyorum. Bezek için. Güzellik için midir? He, güzel dursun diye yani. Ay, canım Ay. sen, canım. Çok şad oldum. Bak Azerbaycan. Onlar da çek bizi burada. Oo, bak burada Azerbaycan, Türkiye bayrakları ve Erdoğan, İlham Aliyev resimleri var. Takvime yapmışlar. Diyalım. He?
Onlar benim idealım. İdealin. İdealım. Evet. Başımın tacı. Evet. Türkiye'deki kardeşlerine söylemek istediğin bir şey var mı? Ben video çekiyorum. Hamınızı sevirik. Hamınızı sevirik. Biz de. Biz de öyle. Kalben. Kalben. Kalben hamınızı İki devlet, tek millet. Değil, iki devlet bir millet. Kesinlikle öyle. Var olun. Siz de var olun. Çok memnun oldum. Ay ya, insanlar ne kadar sıcakkanlı. Bakın burada patates var mesela. Tam bu kızartmalık patates. Kavun var. Bizim kırkağaç kavunu gibi. Kavunlar güzel. Burada başka ne var? Domates var, üzüm var, armut var, şeftali var, erik var, portakal var. Ne ararsanız var dostlar. Bakın ama dikkatimi çekti hep. Özbek zostu. Özbek domatesi getiriyorlarmış. Patatesin kilosu ne kadardır? Patatesin kilosu. Patatesin. 3 manat. 3 manat abi 75 lira diye çevirebiliriz. Türkiye'de 1 kilo patates ne kadar mesela? O şekilde karşılaştırabilirsiniz. Fiyatları bu şekilde de Türk lirası mı değerli, Azerbaycan manatı mı değerli? Bu ön plana çıkıyor. Burada patates, soğan var. Patlıcanlar var. Ne ararsanız var bu pazarda. Burada salatalık turşular var. Buzda balık satıyorlar abi. Ne balıkları bunlar abi? Cinsleri nedir? Sazan, kaşar. Sazan. Sazanın kilosu ne kadar? Tane olarak mı satıyorsun? 1 kilosu 9 manat oluyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bu nedir? Nere balığı. Ne balığı? Nere. Nere. Bu nedir abi? Bu da bunun çürüsü. Külü. Değişik bir şey. İlk kez gördüm. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Bakın böyle pazarı gezebiliriz dostlar. Toyuz için diyor. Sumak diyor. Pilav için diyor. Bakın pilav için. Sumak diyor. Ada çayı var. Acılık otu var. Basa yaprağı varmış. Kızlık sül varmış. Melisa var. Çöke çiçeği. Bunu bilmiyorum. Ihlamur değil mi bu? Ihlamura benziyor. Çöke çiçeği yazıyor. Sül, ıhlamur değil mi? Ihlamur. Siz çöke çiçeği diyorsunuz sanırım. Cöke. Reyhan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bakın burada incirler var. Burada alabileceğiniz kapkaçak, her pazarların olmazsa olmazı şeyler var. Bakın burada da paklavalar var. Şeki paklavası buna benziyor. Biz geçen geldiğimizde, yediğimizde şeki paklavasını Şeki'de yediğimizde buna benziyor. Bunlar biraz daha normal baklava. Değil mi? Normal baklava bunlar. Bu daha çok Şeki yöresel baklava oluyor. Yerli baklava. Yerli. Bunlar biraz daha normalleşmiş sanırım. Sizin Türk baklavalarına yakın. Değil mi? Evet. Özellikle şu en baştaki. Antep baklavasına benziyor bayağı. Baksana ne güzel dizmiş reyona. Merhaba. Aleykümselam. Ablam burada ne kadar güzel hamurları katlamış. Ay Mustafa. Burada incirler var. Burada bir şeyler var. Ha, fındık. Meyve ağırlıklı daha çok gördüğüm kadarıyla. Yani meyve, domates, patates, manavımsı ürünler daha çok var burada. Bakın salatalık var mesela. Salatalığın kilosu ne kadar abi? 2 manat. 2 manat. 50 liraymış kilosu mesela. Domatesin kilosu abi? 1 manat 50 gel. 1 manat 50 gepik. Anladım. Yani yaklaşık 40 lira falan yapıyor. Türkiye'de de 30 liraydı yanlış hatırlamıyorsam ya. O civarda bir şeydi. Bakın burada da gene aynı şekilde. Hem siyah baklava hem Antep baklavası gibi hem de Şeki baklavası oluyor. Merhabalar. Sırf Şaki'den gelmedi. Bu özel has Şeki baklavası değil mi abi? Biz geçen sene gelmiştim, ben Şeki'de tattım, deneyimledim. Yedim, güzel, hoşuma gitti. Bunlar biraz daha böyle Türk baklavasına benziyor.
Bunlar Değil mi? bənzəyir. Bu Türk zaten Türk baklavası ama Şəkidə hazırlar. Şekide yapılıyor. Şəkidə yapılıyor. He. Sırf bize ait. O aynen evet. Azərbaycana Şəkidə Evet. ait. Özel. Bir de baklava demiyorsunuz siz, paklava diyorsunuz Baklava, galiba. ha. Evet, öğrenmişim. Çok memnun oldum abi, şad oldum. Görüşürüz. Bakın muz var mesela. Kabak, domates. Domatesler çok hoşuma gitti ya. Böyle bizim Çanakkale domatesi gibi baksana. Pembe pembe böyle. Bak, kabaklar var burada, elmalar var. Her şey burada varmış. Bakın mısır var mesela, karpuz. Karpuz. Karpuzun şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Şu orta kısmı, alt kısmı, burada değil de arka kısmı böyle daha ufaksa daha güzel olur diyorlar. Sizce doğru mu değil mi? Bir alta yazın. Karpuzun iyisini nasıl seçeriz mesela? Bu sorunun cevabını biliyorsanız yazın. Bir tane bundan koy. Kiraz satıyor abla. Burada turşular var yine. Aynı şekilde bol bol. Azerbaycan'da şöyle bir şey var abi. Aa, bunlar çilek mi ya? Minnacık çilek. Ufak çilek. Azerbaycan'da çay kültürü var. Hani biz 5 çayı falan içeriz ya. Hani böyle püskürtler falan filan olur yanlarında, böyle bir şeyler yaparsın. Burada abi çayı ne zaman içersen iç, şekerli, şerbetli, ne bileyim böyle işte tatlı bir şeyler yiyorlar. Atıyorum mesela bir çilek reçelini bir kaşık alıp bir yudum çay içiyor mesela. Ondan sonra atıyorum mesela farklı böyle kayısı reçeli alıp bir yudum daha içiyor. Yani bu şekilde bir çay kültürü oluşmuş burada. Bu arada tavuklar da böyle ayaklı olarak satılıyor. Ayakları da yeniyormuş. Türkiye'de de yiyen var mıdır hiç bilmiyorum. Hiç denk gelmedim ben. Yani bizim ailede yenmez. Yiyen var mıdır bilmiyorum. Yiyen varsa aydınlatsın. O karpuza bak. Karpuz güzel duruyor. Domatesler pembe pembe. Ne kadar güzel. Armutlar var abi. Selamünaleyküm abi, nasılsın? İyisin. Bak burada farklı bir, yani Azerbaycanca yazmış da net anlaşılmıyor. Şeftali. Gala. Bu gala taşlı gala. Sinap. Havuç var. Nasılsın abi? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Memnun oldum. Video çekiyorum abi. Sizleri gösteriyorum, tanıtıyorum. Türkiye'den geldim. Var olsun Türkiye'nin. Çok sağ olasın. Türkiye'deki kardeşlerine bir şey demek istersen söyleyebilirsin abi. Can sağ olasın. Devlet. Kim Cansın. deyip onu? Kim diyor abi? Haydar Aliyev. Bəli. Değil mi? Süleyman Demirel'e Süleyman Demirel'e diyor. dedi. Ben o dönemleri hatırlamam abi. Senin yaşın daha büyük, sen hatırlarsın. balacasan da biraz. Doğru. Ben 95 doğumluyum. Ha, sen balacasan. Aynen. Daha ufağım. Süleyman Demirel. Sen hatırlarsın o dönemleri. İki devlet, Bir millet. bir. Aynen öyle. Şimdi üç devlet. Evet. Pakistan da girdi. Bəli, Evet. bəli, yeter. Evet. Kesinlikle öyle. Üç devlet. Tek millet. Aynen öyle. Onlar da bizim kardeşimiz. Pakistan'da bəli Müslüman dövlət. Evet. Evet. Əsl, nastayaş Müslüman. Hem Türkiye bayrağı, hem Azerbaycan bayrağı, hem de Pakistan bayrağı var. Üç devlet, bir Bizdə də millet. rayonda da var. Üç bayrağı. Bütün rayonlarda var bu. Var. Hepsinde var. Gezdim, oraları da Özün gördüm. hardandır? İstanbul'un yerlisiyim ben abi. İstanbul. İstanbul'da. En büyük şehir Evet, İstanbul. evet. İstanbul öyle bir ki Ankara'dan sonra İstanbul'da. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Bilmem, en büyük. En büyük İstanbul'dur abi. İstanbul. Aynen. Bilmem İstanbul. Aynen. Var. Çok memnun oldum. Çok şad oldum. Pakistan var olsun. Türkiye Cansın. var olsun. Azerbaycan. Cansın abi. Allah razı olsun. Güzel insanlar ya. Gerçekten çok çok temiz kalpliler. Çok güzel insanlar. Çok seviyorum o yüzden ben Azerbaycan halkını. Bakın böyle kasa kasa ufak ufak çilek satıyorlar. Bakın burada abim dolap kurmuş. Dolapta satıyor böyle. Burada da yine bir balık dünyası var.
Burada balıklar satılıyor bakın içeride. Burada etler satılıyor. Kurbanlık kuzu siparişi kabul olunur diyor. Bakın burada kapkaçaklar, zerzevat, hani alabileceğiniz takım taklavat, onlar var. Burada baklavalar yine. Bakın diğer baklavalar dururken şeki baklavası nasıl bitiyor? Şeki baklavasını bayağı seviyorlar burada. Bayağı sevilen bir lezzet yani. Daha çok soğan, sarımsağın, yumurtanın, kirazın, her şeyin satıldığı yer. Mesela bu domates 1 manat 30 gepikmiş. Nohutun kilosu 4 manatmış. 25'ten hesaplasak 100 lira, öyle düşünün arkadaşlar. Çekmiyor seni, beni çekiyor. Büyük bir pazar. Burası, burada bir şey yok herhalde. Buradan böyle gidelim. Buranın adı Yaşıl Pazar. Buranın konumu da dostlar, haritaya baktığınızda direkt zaten Bakü tren istasyonu var abi burada. Bakü tren istasyonunun hemen dibi burası. Hemen dibi. Limonun kilosu ne kadardır? 7 manat. 7 manat. Limonun kilosu 7 manatmış abi. 8 manat olsaydı 200 lira olacaktı. 7 manatta 175 lira. Türkiye'de de 150-200 lira arasında. Yani Türkiye'deki fiyatlarla hemen hemen aynı. Bakın burada da sarma yaprakları, muhtemelen köy yumurtası. Yani fiyatlara baktığımızda hemen hemen aynı gibi duruyor dostlar. Yani Türkiye ile eşit gibi ben gözlemledim biraz daha. Hani TL karşısında çok fazla değer aldı ya. Yani 1 manat 24 Türk lirası. Ama alışverişe geldiğimizde ödediğimiz para hemen hemen aynı oluyor. Bakın tavuklar da böyle ayaklı satılıyor. Bak tulum peyniri, tulumun içinde. Oo, gerçek has tulum peynirleri işte. Bizim Erzincan tulum peyniri tattığımız video vardı çok eskilerden, yani 1,5-2 sene önce. O videoyu izlerseniz Erzincan'ın has tulum peynirinin tadına bakmıştık dostlar. Değişik değişik bir sürü peynirler mevcut. Keçi peyniri de vardır muhtemelen. Farklı farklı peynirler var. Burada da abi yumurta, ne bileyim tavuk. Tavuklar ayaklı satılıyor ya. Böyle hani şey satıldığını hiç görmedim ben ayaksız olarak. Full burada ayaklı satılıyor. Bakın burada da bir bıldırcın yumurtası var. 35 kepik. Muhtemelen tanesi 35 kepik. Ben hatırlıyorum çocukken annem hep sütümüzün içine bıldırcın yumurtası katardı. Daha dayanıklı, daha iyi olalım diye. Bakın burada da böyle kaju var burada. Antep fıstığı tarzı fıstıklar var. Hop pardon. Bakı yaprağı şanı. Sarma için şanı, sarma herhalde. Bakı, bakü zaten. Yarpağı, yaprak demek. Şuradan bir su alalım ya. Susadım. Aha, bakın ne buldum. Erikli. Uludağ'ın zirvesinden. Bakın balıklar da bu şekilde satılıyor burada. Oo, kocaman balık var burada. Burada kurutulmuş balık burada da satılıyor. Bazıları böyle çektirmeyebiliyor dostlar. Yapacak bir şey yok. Saygı duymak lazım. Bakın burada da koyun olması lazım bunlar. Bir kasap. Biz çok severiz böyle kasap gezmelerini, bilirsiniz. Strandiyenster'da domuz kafalarını falan görüyorduk. Böyle etler böyle parçalanıyor. Böyle temiz, hijyenik bir şekilde satışa hazır hale gelmiş durumda. Hiç sinek yok, hiç kötü bir şey yok. Gayet tertemiz bir şekilde satılıyor.
Bakın burada da Lankaran çayları. 1 kilo çay ne kadardır abi? 1 kilo. Her qiymət var. 1 kilo var 40 manat. 40 manat. 1 kilo var 50 manat. Değişiyor fiyatları. Anladım. Çok teşekkür ederim. 40 manata da varmış, 50 manata da. Değişiyormuş. Bakın hoşuma gitti buranın. Onu söylemeden edemeyeceğim. Balık ve kasap dükkanları içeride kalıyor. Burada tezgahlar arasında değil. Tezgahlar arasında olan genelde meyve sebze falan onlar oluyor. Bakın burada da abi Türkiye bayrağı, Can Türkiye bayrağı ve Can Azerbaycan bayrağı yan yana konulmuş. Merhabalar. Nasılsınız? Ne kadardır bir paketi? 100 gramı 100 gramı 5 manat. 5 manat. Anladım. 100 gram. 200 gramdır, onun için direkt fiyatını demek. Anladım. Ne kadar istersen verebiliriz. 100 gram. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bakın badem yazıyor. Bademe badem diyorlar burada. Burada da bir sürü tatlılar. Merhabalar. Aleykümselam. iyi misiniz? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Buyurun, ne istersiniz? Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Evet, anlıyorum. Anlıyorum. Çok sağ olasın. Türkiye, Azerbaycan kardeş. Evet. Biz bir. Aynen öyle. Türkiye'deki kardeşlerine söylemek istediğin bir şey var mıdır mesela? Türkiye'ye çoklu selamlar söylüyorum. Aleykümselam. Bağış Bunlar üstüne. hepsi bizim canımız. Siz de öyle. Bizim canımızsınız. Çok teşekkür Sağ ederim. olun, iyi Memnun günler, oldum. sağ olun. İyi günler. Selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk abim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alo. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Çok teşekkürler. Pazar böyle abi. Bakın çerez dükkanları da ekstra olarak var. Burası turşu dükkanı. Bak normal turşu yazıyor. Edviyat yazıyor, mürebbe yazıyor. Hadi o zaman size bir soru. Turşu sirkeden mi yapılır, limondan mı yapılır? Adile Naşit ve Münir Özkul'un her zaman tartıştığı turşu sirkeden mi yapılır yoksa limondan mı yapılır? Hadi abi yorumlarda buluşalım. Nasıl arabam ben? Sen bunda kidaysan. İstanbulluyum. İstanbul'u oxşamısan. He? Sen İstanbul'u oxşamısan. Benzemiyor mu? Yo, sen Allah Allah. Gözlerin belədir. İstanbul'un mahas yerlisiyim ben. Yo, Valla sen Japonlara oxşaysan. evet. İsmin nedir abi? İlkin. 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 Memnun oldum abi. Şad oldum. Çok sağ olasın. Kolay gelsin. Abimiz bizi Araplara benzetti yani. Yapma abi. Pazar bu şekildeydi arkadaşlar. Fiyatlara baktık. Şu çöpümüzü de şuraya atalım. Bakın hemen kapıda da bir Maserati'miz duruyor. Türkiye'de bunu söyleyince biliyorsunuz nasıl algılanıyor. Maserati alırsınız muhabbeti var ya. Pazar fiyatları, pazar bu şekildeydi. Bana göre Türk parasıyla Azerbaycan manatı eşdeğer gibi duruyor. Hani bak şeyden bahsetmiyorum. İşte 1 manat 24 TL. Evet. Ama bakın fiyatları siz de gördünüz mesela. Türkiye'deki fiyatlarla hemen hemen aynı yani. Türkiye fiyatına çevirince. Ondan dolayı bana eşdeğer gibi geldi. Şunu söyleyeyim dostlar. Eski Sovyet ülkelerinde, burası da eskiden bir Sovyet ülkesiydi ya. Doğalgaz hatları böyle sokakların üstlerinden, dışarıdan götürülüyormuş zamanında. Şu an belki buralarda öyle çok gözükmüyor ama daha önceden biz geldiğimizde Bakü dışına çıktığımızda net bir şekilde bunu görüyoruz. Bunu hani ne akılla yaptıklarını bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Hani neden yerin altından değil de yerin üstünden götürülmüş borular o zamanlarda. Bu şekilde dostlar market, çarşı, pazar yani fiyatları. Bir de sizi son olarak bu videonun sonuna şunu ekleyeyim. Bakü'ye geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir kültür merkezi var. Haydar Aliyev Kültür Merkezi. Buranın hemen yürüme mesafesi yakınında. Oraya doğru adımlarımızı atalım. Bakın burada da böyle
bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Apar uygulaması var muhtemelen. Apar uygulamasından kiralayabiliyorsun. Bakın binalar hep eski, buradaki bu bölgedeki eski ve muhtemelen Sovyetler Birliği döneminden kalma yapılar diye tahmin ediyorum. Çünkü tek düze, yüksek ve nasıl anlatayım size, o tek düzeliği direkt belirtiyor, direkt gösteriyor. Bakın Mevlana yerine Mevlana yazılmış. Azerbaycan Türkçesinde. Bu arada Türkiye'de bilinen yanlış algılar. Azerbaycan değil, Azerbaycan deniliyor. Beycan değil, Baycan. Azerice diye bir şey yok. Azerbaycan Türkçesi diye bir şey var. Bu da bir yanlış algı. Azeri değil, Azerbaycan Türkü deniliyor. Türkiye'de yanlış anlaşılan, yanlış algılanan ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından da hassasiyet uyandıran bir konu bu. Ondan dolayı bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkatimi çekti, ne yazıyor? Gap kaçak. Bizdeki gap kaçak vardır ya, yani o gap kaçak. Bakın dostlar, hani az önce bahsettim ya, borular yukarıdan böyle geçiyor. Alın size bakın örnek. Aa bak, burası kazılmış, belki buradan böyle aşağı indirecekler ama Bakü'de ben ilk kez gördüm ya böyle yukarıdan giden. Bakın sevgili eşim Fatma telefonla canlı yayın bağlantısıyla bağlanıyor şu an. Biz bu borulardan ne taraflarda görmüştük? Guba'da, İsmailli tarafında falan vardı değil mi? Daha fazlaydı. Evet. İlçeler. Bakü'de çok rastlamadım. Daha şimdi rastladım. O yüzden biraz şaşırdım. Ondan dolayı arkadaşlara aktarmak istedim. İyi yaptın. Sizleri seviyoruz. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Oradan da çağrısını yaptı. Ona göre hala abone değilseniz lütfen abone olun. Dostlar, şu aracın markasını, modelini, yılını bilen var mı ya? Eski hani böyle Almanya'ya giden insanlar olurdu yani Türkiye'den. Onlarda olan arabalara benziyor. Sovyet dönemi arabası da. Marka modelini bilen varsa yoruma lütfen yazsın, merak ettim. Bir araştırayım. Bu arada şöyle yol kenarında bir park buldum. Bakın, Azerbaycan milli kahramanı Fazıl Umutoğlu Mehdiyev, 1966 doğumlu, 1991 ölümlü yazıyor. Bakın burada tekrardan Azerbaycan bayrağı ve Türkiye bayrağı yan yana kocaman duvara resmedilmiş. Burada da bir yazı var. Diyor ki Karabağ uğruna giden dövüşlerde kahramancasına helak olmuş Azerbaycan'ın milli kahramanı Mehdiyev Fazıl Umutoğlu'nun adına, altındakini anlayamadım, Xİ Yaban, adına yapılmıştır anlamında sanırım. Hani bir söz var ya, kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Gerçekten öyle. Bakü'de Milli Ganimet Parkı var. Bu Karabağ Ermenistan Savaşı'nda elde edilen ganimetleri sergiledikleri bir park var. Oraya gitmeyeceğim. Çünkü daha önceden geldiğimizde gitmiştik. Onun için ayrı bir video yapmıştım ben. Merak ediyorsanız o videoya göz atabilirsiniz. O videoyu izleyerek neler olup neler olmadığını görebilirsiniz. Şimdi gideceğimiz nokta tam şu karşıda beyaz kubbeli olan Haydar Aliyev Kültür Merkezi. Bakın gene bir şey dikkatimi çekti. ECA resmi distribütörü Vitra var. Ege Banyo var. Ve şurada Çanakkale Seramik var. Böyle Türk markalarını farklı ülkelerde görünce gerçekten insan mutlu oluyor ya. Gurur verici bir durum yani. Bakın. Evet dostlar, Kültür Merkezi'nin önüne gelmiş bulunmaktayız. Kültür Merkezi'nin önünde de yeniden doğulmuş güzellik isminde bir demirden bir şey inşa etmişler. Bir sanat yapmışlar. Aşağıda da lastikler var bak. Lastiklerden saç yapmışlar. İlginç olmuş. Bu nedir? Bir kovboy şapkalı, bıyıklı, sakallı bir abimiz. Bunun ismi neymiş? Burada da yeniden doğmuş güzellik isminde farklı yapılar mevcut.
Bakın şurada bir limon var. Şurada bir ilginç bir şey var. Ne olduğunu anlayamadım. Şurada acı biberler var. No, English. Entry? Which one? Entry. I don't know. Where is? Maybe close, maybe. Ah. Close, you see this? Close, maintenance. Okay. Okay, thank you. Boşa mı yürüdük bu kadar ya? Tüh. Vallahi tadilatta. Neyse vardır bunda da bir hayır be. Yapacak bir şey yok. İçini görmek isterdim ama ya merak ettim. Ne yazıyor dostlar? Yenilenmek için küçük bir fasile. Rahatlığınız için yenilirik. Aa oradan giriyorlar. Bakın şuradan giriliyor. İstanbul'da Sultanahmet tarafına gittiniz mi hiç bilmiyorum ama bakın böyle 2 katlı otobüsler oluyordu. Burada da var Bakü City Tur. Bunlara binerek tur yapabiliyorsunuz Bakü'de komple. Klasik otomobil sergisi var sanırım. Ticket Office var. Buradan girişimizi yapalım. Bakın müze ve sergi için 15 manat. Klasik otomobil için 10 manat. Ben klasik otomobile bakayım ya. Klasik otomobile gideyim. Evet abi böyle bir biletimiz var. 10 manata aldık. Hadi girelim. İçeriye girdik. Görevliler zaten yönlendiriyor sizi dostlar. Klasik otomobil sergisi 3. kattaymış. -3'te. Oraya doğru ilerliyorum şimdi. Buradan başlıyoruz abi. Müzik çok güzel ya. O asıl olay ileride. Evet, böyle girişi var. Abi sağda gardırop var. 5 euro koyabilirsin. Tamam, okey. Teşekkürler. Çantamızı buraya koyalım. Evet, buradan başlıyoruz. Motor Garaj 1892 yapımı. Çok iyi ya. Hiç kapatmadan çekeceğim eğer klasik otomobil tutkunuysanız. Yani kaçırmadan detaylı olarak izleyin derim. Ford model 1918. Müzikten de umarım telif yemem. Dünya kadar araba var burada. Baksana Grandmaster. Çok iyi ya. Yarış otomobili tarzı. Vay kayakta kayabilen. Kayak arabası gibi bir şey. Chevrolet'in Series Capitol'ü. Baksana ya. Amerikan malları bak işte. Bak bunlar Yıldız Sovyet USE diyor ama arabalara bak abi ya. Nerelerden nerelere gelmiş. Şuna bak. Uf, çok iyi ya. Kardeşim arabamı buldum işte. Limuzin. Çok güzel olmuş ya. Mercedes. Bak benzinlik Shell. Shell benzinlik kardeşim. Bak mark. Litresi mark. Vay be. Uf, şu nasıl bir renk ya? Nasıl bir renk? Renge bak. Klasik otomobil hastaları bunları görünce eminim ki çıldıracak ya. O kadar güzel ki. Bunları kullanmak da inanılmaz zevkli olur. Baksana şunlara. Oo bak orada bir yarış arabası tarzı bir şey var. Vaz diyorlar bir de ya. Vaz. Lada mı Vaz mı? Bu da ambulans. Bakın çekici. Mercedes'in çekicisi. O da itfaiye aracı. Abi bunları buraya nasıl getirdiniz ya? Sana bir de sıfır. Tam üstte sıfır. Hiçbir şey olmadan duruyor. Ne kadar güzel. İşte ya. Canım Tospa be. Canım Vos Vos. 1965 yapılmış. Vos Vos. Bedel. Canım T3'ler. Bak şunlardan Kuba taraflarında falan çok gördüm. Azerbaycan'da hala bu kullanılıyor. Golf'un. Bu kaç modelmiş? T1 pardon. 1964 model. Bak ben bir şey buldum. Bak ben bir şey buldum. Üf diyorum ya. Üf diyorum ya. Ferrari. Ferrari. 1997 model ya. Şu gözleri açılıyor. O kadar güzel oluyor ki. 1997 model bir Ferrari. Çok güzel ya. Şunlar işte bizim Cumhuriyet döneminde falan, Atatürk döneminde kullanılmış o tarzlardan yani. Bu tarzlar.
Şu arabanın güzelliğine bak. Of 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 of. Şu güzelliğe bak. Allah hangi birine bakacağımı şaşırıyorum ya. Öf diyorum, ben bir şey gördüm. Dostlar, gördüğümü gördünüz mü? Abi bu ne? Mercedes'in kaç serisindeki araba, kapılar yukarı kalkıyor. Kaç senesi bu? 1956 model. Kapılar yana kalkıyor, baksana. Güzelmiş, hoşuma gitti orası. Burası girişi dostlar. Şükür yani şey gelmemiş, boşa gelmemişiz, güzel oldu. Araçları görmüş olduk. Yani şunu hep görüyordum. Alttan böyle veriyor ama hiç sağa sola kaymıyor. Baksana görüntüye ne kadar güzel. Azerbaycan bayrağının renkleri var. Yeşil, kırmızı, mavi. Bu nedir acaba? Bakın arkadaşlar, şuradan yakınlaştırayım. Kültür merkezinin arkasındaki binaları görüyor musunuz? Hepsi Sovyet döneminden kalma. Tek düze ve tek elden yapılmış, yani Sovyet mimarisi. Evet dostlar, bu videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonunda size şunu göstermek istiyorum. Azerbaycan'ın çok sevdiğimiz bir fast food'u var. Açılışta da söylemişimdir belki. Şavurma. Şavurma yemeye geldim. Her zamankinden söyledim. Bir de kola. En doyurucu, en güzel fast food bence Azerbaycan'da şavurma diyebilirim. Ve gelirseniz mutlaka bir kere de olsa bir yiyin. Zaten yiyen bir daha vazgeçemiyor diyebilirim. Hadi bana afiyet olsun. Evet, geldik Hazar Denizi'nin kıyısına yine. Azerbaycan'da şu koku olmasa en sevdiğim şeylerden birisi buraya gelip bu dingin denizi dinlemek olsa gerek diyeceğim. Fakat ne yazık ki ufak ufak bir kokular geliyor. Ona bir el atmaları lazım diye düşünüyorum. Azerbaycan'da 2 video çekmeyi planlıyordum. Bu sonuncusu olacak. Bundan sonraki video yeni ülkeye gidiş, giriş ve ilk gün videosu olacak. Yeni ülkeyi hala söylemiyorum. Bir sonraki videoda öğreneceksiniz. Ama ufak bir tüyo vereyim. Hazar Denizi'nin karşısına geçeceğiz. Öyle söyleyeyim. Belki tahmin edersiniz. Bilmiyorum. Dostlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu bizim için bir keyfilikten çıktı, artık bir işe dönüştü. Bu bizim bir işimiz oldu artık. Sizler izledikçe, beğendikçe bizler daha da çok gezebilme imkanı bulacağız. Ondan dolayı beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan varsa, keşfetten gelen dostlar, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Ve videoları paylaşın abi. Etrafınızdaki konu komşu, artık kim varsa paylaşın. Onlar da izlesin. Paylaştıkça daha da güzel etkileşim alırız diye düşünüyorum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Azerbaycan'ın kalbi Bakü'den kucak dolusu sevgiler abi.